Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar TL kuru bu gidişle 30 TL'yi görür şeklindeki videomuzu sizlerle birlikte burada paylaşacağız. Dolar TL kurundaki 30 TL beklentimizin ne şekilde gerçekleşebileceği ile ilgili bu video içerisinde sizinle biraz sohbet babında hem de konuşalım hem de teknik analiz yöntemini kullanaraktan bu videomuza bir yön vermeye çalışalım. Evet sevgili dostlarım, bu gidişte dolar TL kuru 30 TL civarına doğru gider. Maalesef ki Merkez Bankası'nın para politikaları değişmediği sürece, piyasalardaki enflasyonist baskının dinmediği sürece dolar TL kurunda da 30 TL civarlarına doğru bir yükseliş beklentisi maalesef ki gelişecektir. Şimdi bu gelişmelerin bizler için dolar TL kurunda yönünün değişebilmesi için hangi rakamların gelmesi lazım? Sizlerle birlikte bunu bu video içerisinde tartışalım. Beni çok iyi dinlemeniz gereken bir video olduğunu düşünüyorum. Özellikle dolar TL kurunda geri çekilmelerde bizlerin artık bu hafta itibariyle takipte kalmamız gerekecek olan en kritik destek noktaları ve yukarıdaki bizlerin takip etmesi gereken önemli direnç noktaları hangi seviyelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu Elliott yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımı da başka mecralarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalımı dışarıdan seyreden abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet arkadaşlar, bu haftayı 16.50 civarlarında yukarı yönlü bir kapanışla kapatacağımızı varsayarsak ve bu civarlardan bir kapanış dolar TL kurunda gelir ise dolar TL kurunda bizlerin artık bu agresif yükselişlerin daha devam edeceği sinyalini bizler görebiliriz. Dolar TL kurunda bizlerin takip etmesi gereken en kritik artık bölge maalesef ki 15.34 bölgesinden geçen destek seviyesi olacak. Bu hafta itibariyle bu destek bölgesini takip edeceğiz. 15.34 çok önemli bir destek konumunda. Çünkü bu hafta itibariyle artık 15.34 altında dolar TL kurunun tekrardan gerileyebilmesi için mutlaka bu rakam altında bizler dolar TL kurunda kapanış görmek zorundayız. 15.34 altında kapanış göremezsek maalesef ki bu hafta itibariyle bizler dolar TL kurundaki kanal bant aralığımız 19.08 bant aralığına gidecek bir dolar TL kuruyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz gibi görünmekte. Özellikle de Merkez Bankası'nın faiz indirme politikasını değiştirmediği sürece bizler dolar TL kurundaki volatil hareketlerin maalesef ki yukarı yönlü devam edeceğini sizlerle birlikte izleyeceğiz. Merkez Bankası'nın sürekli dolar kurlarına müdahil olduğu, özellikle de volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda Merkez Bankası'nın hep birlikte izlediğimiz gibi kurlara müdahaleleri gelmekte. Fakat Merkez Bankası'nın yapmış olduğu kurlara müdahale maalesef ki dolar TL kurunu istenilen seviyenin altına çekmekte zorlanmakta. Yeni hafta ile birlikte yeni hikayeler yazılacak. Fakat bu yeni hikayeler içerisinde haftayı biz 16.50 üzerinde kapatır isek ve 16.50 üzerinde bu kurda kapanışlar gelmeye başlar ise maalesef ki en kısa zamanda göreceğimiz hedef noktamız 19.08 seviyesinden geçen bir dolar TL kuru olacak. Önceki videolarımızda verdiğimiz kuvvetli direnç bölgeleri görülüyor ki çok kuvvetli bir şekilde ve kuvvetli mum hareketleriyle yukarı yönlü kırılmaya devam etmekte. Eğer böyle bir durumun devamı halinde dolar TL kurunda bu hafta itibariyle de gene 19.08 bölgesinin kuvvetli bir şekilde yukarı yönlü kırılması durumunda dolar TL kurunda ilk etapta gidecek seviye
21.39 TL civarına doğru dolar TL kurunda bizler günlük kapanışlar maalesef ki görebiliriz. O yüzden dolar TL kurunda elinde dolar alanlar, uzun vade dolar tutan arkadaşlar için 15.34 seviyesinden geçen destek bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak takip edilmeli. Ben buradaki bir kuruş benim için sıkıntı değil. Dolar TL kurunda benim için 1 liranın önemi yok diye düşünen arkadaşlar 15.34 seviyesinde çok dikkatli olsunlar. Burası çünkü aşağı yönlü kırılması durumunda işte o zaman dolar TL kurunda bir düzeltme seviyelerine doğru aşağı yönlü hareketler başlatabilir. O da 13 seviyesine doğru bir dolar TL kurunda geri hareketi başlatabilir. Fakat 15.34 üzerinde kaldıkça arkadaşlar dolar TL kuru gerçekten tehlikeli ve yukarı volatif hareketlerde ilk etapta 19.08 direnç bölgesi kuvvetli bir bölge. Burayı test etmek ister. Onun ardından da 19.08 falan dinlemez. 21.39 hedefine doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü sürüklemeye devam eder. Haftayı gene bizler 21 civarlarına doğru yaklaşmış bir dolar TL kuruyla karşılarız. 30 TL beklentisi. Evet, 30 TL beklentimize de geçelim. Özellikle dolar TL kurunda asgari ücret de açıklandı bu arada. Asgari ücreti hepimiz takip ettik. 4250 TL civarında bir asgari ücret. Bu ücret her ne kadar da çok gözükse de %50'lik bir artırıma denk gelse de dolar TL kurunun maalesef ki bu hareketlerinden kaynaklı olarak gene gelir düzeyi düşük kişilerin, insanlarımızın maalesef gıda ürünlerine ve şunlara bunlara gelen zamlar dolayısıyla aldıkları para gene %50 zam olayı gibi düşünülmeyip bunun gene enflasyona bu paranın yenik düşmesi şeklinde yorumlanabilir maalesef ki. Piyasada birçok talihsiz açıklama asgari ücretin enflasyonu doğurduğu şeklindeki açıklamalar ve enflasyonu körükleyeceği şeklindeki açıklamalar, bunlar hiçbir şekilde doğruyu yansıtmamakta. Koskoca FED başkanlarının yaptığı açıklamalarda bile ücretlerdeki yukarı yönlü hareketin enflasyonist baskıyı kesinlikle körüklemeyecektir şeklindeki açıklamalarını sizler de Fed'in Powell'ın ağzından duydunuz. Bizdeki bu tür hareketler de arkadaşlar enflasyonu körüklemez. İşçiye, alt tabakadaki işçiye verilecek bu zamlar, bu türden yüksek zamlar ilk etapta biraz zorlanma, işverenler açısından zorlanma getirse de ilerleyen dönemlerde piyasadaki paranın dengeli bir şekilde herkes tarafından eşit bir şekilde dağılmasını sağlayacağından dolayı ileriki dönemlerde piyasadaki bu rahatlamaların ve harcama oranının gelir düzeyinin herkes tarafından eşit bir şekilde dağılması sonucu bunu işverenler de yaptıkları satışlardan kendileri de hissetmeye başlayacaklardır. O yüzden asgari ücretin enflasyon körüklenmesiyle hiçbir alakası yoktur. Enflasyondaki körüklemenin en büyük sebebi parasal bolluk, yani merkez bankalarının bol miktarda piyasaya sürdüğü para miktarıdır. Bu bol miktarda sürülen para miktarı maalesef ki eşit dağıtılmadığından dolayı gelir düzeyi düşük olan kişilere bu miktar fazla yansımadı. Demek ki diyebiliriz ki bu para hangi tarafa fazladan kaydıysa enflasyonist baskıyı bu tarafın daha fazla körüklediği de önemli, gözden kaçmamalı diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, 30 TL beklentimiz. Dolar TL kurunda daha uzun bazlı, yani haftalık bazlı grafiği incelediğimiz zaman bugünkü kapanışların maalesef ki sert kapanışlar ve yukarı yönlü şuradaki hareketleri tetikleyen hareketler niteliğinde olduğunu bizler şöyle yorumlayacak olur isek arkadaşlar ve burada bizlerin bir filama şeklinde bir harekete
dolar TL kurunun gitmesi durumunda bakın şuradan geçen bir 12.80 civarında başlayan bir destek bölgemiz mevcut ve uzun bazda, haftalık bazda bu 12.80 seviyesinin altında bizler dolar TL kurunda bir aşağı yönlü geri çekme yaşayamaz isek, Fibo değerlerini gene baz olarak aldığımızda burada orta bazda bizler için bir 25 TL civarında geçen bir dolar hareketi ve bu dolar hareketinin 25 TL'yi yukarı yönlü kırması durumunda buradaki Fibo değerlerinin ulaşması gereken seviye 32 TL olarak gözükmekte. Maalesef ki gözükmekte. Dolar kurunda özellikle 32 TL civarına doğru giden bir dolar TL kuru görmek istemiyorsak mutlaka şu anki durumda bir faizleri dengeleyip reel faizlerin üstünde piyasa faizi vermemiz şart ki insanları bu dolarize durumdan tekrardan TL'ye dönmeleri yönünde ikna edebilelim. Biz eğer insanları bu şekilde ikna edemezsek şirketler ödeme yaparken dolar bulmakta zorlanıyorlar. Bu dolar bulmaktan zorlandıkları için piyasadan dolara yükleniyorlar arkadaşlar. Bu da maalesef ki dolar TL kurunu dediğimiz gibi kısada bizlerin beklenti seviyesi 19.08 21.40 seviyesi, buranın da yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte 24.77 ve 32 TL doğru civarına doğru giden bir dolar TL kuruyla maalesef ki karşı karşıya bırakabilir. Ben çoktandır, yani çoğu zamandır video yapıyorum fakat hiçbir zaman bu rakamları daha önceleri yaptığım teknik analizlerimde karşıma çıkmadığı için hiçbir şekilde de paylaşmamıştım. Fakat bunlar artık teknik analiz yöntemiyle baktığımız zaman karşımıza çıkan maalesef ki rakamlar. İnşallah bu rakamları görmememiz için en kısa sürede bizlerin dolar TL kurunu 15.34 desteği altına çekebilmemiz şart. Bunun altına çekmekle tabi dolar TL kuru düzelir mi? Hayır, düzelmez. Bunun altına çekip çok hızlı bir şekilde de arkadaşlar yeni reformlara imza atmamız da şart. Yabancıları yatırım yapmaya ikna edebilmemiz şart. Çiftçiyi bir şekilde küstürdüğümüz çiftçiyi barıştırmamız şart. Şartlar çok fazla. Aklıma gelenleri şimdilik sıraladım. İnşallah yeni politikalarda bunlara yer verilir. Herkesin birbiriyle barışık yaşayabildiği bir Türkiye, huzur içinde yaşayabildiği bir Türkiye, Türk lirasının değer kazanabildiği bir Türkiye umuduyla diyelim ve yayınımızı burada artık sonlandıralım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.